Kripto piyasasına yeni girdim. Nereden başlamalıyım? Yeni bomeleri ben bulabilir miyim? Ya da bulunan bomeleri daha borsalar listelemeden nasıl satın alabilirim? Bunları hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Arkadaşlar bugün sizlere kriptoya yeni katılan kişilerin neler yapması gerektiğiyle ilgili, aynı zamanda nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili bir video çekmek istedim. Zaten birçok videomuz kanalda mevcut. Zaten göstereceğim şeylerin çoğunu kanaldaki videolardan bulabileceksiniz. Ben sadece temel bazı noktalarına değinerek videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Öncelikle sizlere dün böyle bir tweet paylaşmıştık arkadaşlar. Bu Twitter'da takip etmeniz gereken yabancı bazı önemli hesapların listesini bıraktık. Öncelikle kendinize yeni bir Twitter hesabı açıp bu hesapların hepsini tek tek takip ederek başlayabilirsiniz. Çünkü bu neden sizin için önemli? Burada takip ettiğiniz hesaplar hem paylaşımları olsun hem de bunların etkileşime girdiği projeler sizin ana ekranınıza düşecektir Twitter tarafından. Bunlar ana ekranınıza düştüğü zaman da tabii ki o paylaşılan projenin ortak takipçilerine baktığınızda buradaki güvenli hesapları gördüğünüzde kendi araştırmanızı yaptıktan sonra bir yol izleyebilirsiniz. En azından biz BOME'yi bulurken bu donelere tabii ki dikkat ettik. BOME karşımıza çıktı ve buradaki ortak hesaplar vardı ve incelememiz sonucunda zaten sizlere biliyorsunuz ki yaklaşık 600 katlara kadar varan kazançlar sağlayan BOME'yi paylaştık arkadaşlar. Ki onun üzerine zaten çok soru gelmişti. Böyle bir adresleri de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bu adresleri takip ettiniz. Tamam, bu sizin giriş aşamanız için ilk adımınız. Çünkü artık kendiniz de birçok projeye bakıp ortak takipçiler ve araştırmalar yaparak belli aşamaları kat edebileceksiniz. Peki bu BOME'yi bulma tarafındaki bir açıklamaydı. Şimdi BOME'yi diyelim ki borsalar listelemeden siz almak istiyordunuz ama alamadınız. Bunun için de yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, zaten kanalda birçok video var. Bununla ilgili ben size sadece şunu göstermek istiyorum burada. Burada ağa göre hangi cüzdanı kullanmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Ve dediğim gibi bunların hatta sizler için bir oynatma listesi oluşturduk. Oynatma listesini de açıklamalar kısmında bırakacağımız linkten ulaşabilir ve cüzdan kurulumlarını görebilirsiniz. En basit tabiriyle siz Solana ağında bir işlem yapmak istiyorsanız en popüler cüzdan olan Phantom'u kullanmanız lazım arkadaşlar. Phantom cüzdanına Solana gönderdiğiniz zaman merkezi olan Binance olur, Huobi olur, Gate olur, Bitget olur fark etmez. Diğer merkezi borsalardan arkadaşlar Solana ağ ile Solana'larınızı Phantom cüzdanınıza göndermeniz lazım. Cüzdanınıza Phantom geldikten sonra siz bu coinleri Raydium üzerinden ve Jupiter üzerinden alabilirsiniz. Şimdi diyelim ki biz size BOME, şu an misali örnek olarak göstereceğim. Siz BOME'yi almak istiyorsunuz arkadaşlar. Dex Screener'a girdiğiniz zaman şöyle yapalım, hatta Solana tarafına tekrardan geçelim. Burada arkadaşlar birçok projenin olduğunu görüyorsunuz zaten. Birçok coin'in olduğunu görüyorsunuz. Burada mesela BOME'nin içine girdiğiniz zaman burada Trade on Raydium diyor arkadaşlar. Her zaman sizin Google'da arattığınız link çok önemli. Çünkü Google'da arattığınızda sıkan bir linke girebilirsiniz ve o linke bağladığınızda cüzdanınızdaki varlıkları kaybedebilirsiniz. Onun için en mantıklı yolu buradaki site üzerinden Trade Raydium diyerek Raydium'a erişmek olacak. Aynı zamanda sol tarafta gördüğünüz üzere Trade on Jupiter diyor. İsterseniz de Jupiter'den de işlemler yapabilirsiniz. Şimdi Raydium kısmına geldiğimizde şuradaki uzantıyı görüyorsunuz. Buna bastığınızda size zaten sayfayı açacak arkadaşlar. Ve böyle bir sayfa karşımıza çıktı. Burada Connect Wallet deyip cüzdanımı bağlayacağım. Ben Phantom cüzdanımı bağlamış olacağım. Burada Phantom cüzdanımı bağlıyorum arkadaşlar. Ki görüyorsunuz burada da Confirm Token Mint Address I understand diyorum. Çünkü anladım. Tekrar basıyorum. Burada BOME'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii BOME burada karşımıza çıktı ama ne olur ne olmaz diye bizim tabii ki her zaman bir önlem almamız gerekiyor. Bu önlemi de nasıl alacağız? BOME'nin tekrar sayfasına geldiğimizde şurada yan tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kopyalama butonu var. Bunu kopyaladığınızda BOME'nin kontrat adresini kopyalıyor olacak. Yani siz bazen ben görüyorum işte coin'in ismiyle coin aratıyorsunuz ama o arattığınız isimde birçok coin var. Çünkü adamlar dolandırıcı ve aynı isimle çıkartabiliyor. Ama her kontrat kendi coin'ine aittir arkadaşlar ve bir tane olur. Onun için ben burada garanti olması açısından buradaki BOME'nin kontrat adresini kopyalıyorum ve buraya geliyorum. Buraya BOME'nin kontrat adresini yapıştırıyorum. Ki zaten Raydium'un yönlendirdiği doğru ama ben yine burada size göstermiş olacağım. Buradan BOME karşıma zaten aynı kontrat adresiyle çıkıyor. Burada arkadaşlar artık BOME almak isterseniz ya da herhangi bir coin almak isterseniz buradan cüzdanınıza attığınız sol bakiyesine
yazıyorsunuz. Mesela 0.1 yazıyorsunuz ve alt tarafta zaten hesaplama işlemi gerçekleşiyor. Sonra swap dedikten sonra swap işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu Solana tarafı için. Zaten dediğim gibi Solana tarafı yani birçok ağ var ve her ağın farklı cüzdanı var arkadaşlar. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Ethereum tarafı ile ilgili bir coin almak isterseniz tabii ki biliyorsunuz MetaMask cüzdanınıza giriyorsunuz. MetaMask'ınızın tek bir adresi var. O adresi arkadaşlar ERC20 ağında herhangi bir merkezi borsada, bu Binance olur, işte Bitget olur, az önce saydığım diğer borsalar olur. Oradan ERC20 ağ ile Ethereum gönderdiğinizde cüzdanınıza Ethereum ağında Ethereum'lar gelmiş olur arkadaşlar. Size yani arkadaşlar özetlemek gerekirse burada MetaMask'a girdiğinizde cüzdan adresiniz var. Bu adresi kopyalayıp Binance gibi, dediğim gibi herhangi bir borsadan ERC20 ağında Ethereum gönderdiğinizde cüzdanınıza Ethereum ağında Ethereum'larınız gelecek. Buradaki aynı adresi kopyalayıp Ethereum'larınızı Arbitrum ağında çektiğinizde ne olacak? Arbitrum ağında, burada Arbitrum'a geçtiğimizde Arbitrum ağında Ethereum'larınız gelecek. Aynı şekilde Optimizm ağında yaptığınızda bunu Optimizm ağında gelecek. Base'de yaptığınızda Base'de gelecek vesaire vesaire. Burada hangi ağları MetaMask'a gönderebileceğinizle ilgili zaten dediğim gibi birçok done mevcut. Ben sadece başlangıç aşamasında yapmanız gerekenleri söyledim. Mesela ZK için de aynı şey geçerli, Avax için de geçerli, Polygon için de geçerli. Mesela burada Aptos için geçerli değil arkadaşlar. Çünkü Aptos'un kendi ayrı bir cüzdanı var. Biliyorsunuz o da Fountain Wallet kullanabilirsiniz. Margin Wallet kullanabilirsiniz. Onların kendi cüzdanı var. O cüzdanlara bu sefer Aptos ağında Aptos göndererek işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama değişmeyen en önemli şey ne? Burada mesela ben Aptos almak istersem ve benim Fontem cüzdanımda Aptos'larım varsa ya da Petra Wallet'ımda Aptos'larım varsa ben yine buradan trade kısmına bastığım zaman zaten burada beni en kullanılan DEX'il LiquidSwap DEX tarafına gönderecektir ve ben burada aynı Raydium'da olduğu gibi işlemlerimi cüzdanıma bağlayarak yapabilirim. Dediğimiz gibi arkadaşlar yani burada önemli olan sizin hangi ağda, hangi cüzdanı kullanmanız gerektiğini, o cüzdanlara nasıl para atmanız gerektiğini, bu detayların hepsini tek tek öğrenmeniz lazım. Bunları öğrenmeden DEX tarafında zaten işlem yapamazsınız ve bir borsaya girmeden o coinleri önden alma şansını elde edemezsiniz. Ve dediğim gibi çok kez tekrar ediyorum bu kısmı ama kanalda bununla ilgili birçok video mevcut. Eğer siz bundan sonra gelecek yeni bir Bome'yi, yeni bir Joku, yeni bir Mairo'yu, yeni bir Bonk'u borsalara girmeden alabilmek istiyorsanız bu cüzdanların, kurulumların hepsini bilmeniz lazım. Bu cüzdanlara para göndermeyi bilmeniz lazım. Hangi ağda, hangi DEX tarafı, hangi DEX platformu kullanılıyor bunları bilmeniz lazım. Ben kısa kısa bunların örneklerini verdim. Eğer daha uzun örneklerini istiyorsanız tek tek yine yorumlarda sorarsınız. Hangi ağda, hangi DEX tarafı kullanılabilir, hangi cüzdan atabilirim diye tek tek cevap veririm ama dediğim gibi kanalda birçok mevcut. Bunları izlerseniz emin olun kriptoya en doğru yerden başlamış olursunuz. Tabii ki aynı zamanda 7/24 piyasanın içinde olan bizler biliyorsunuz zaten dediğim gibi tekrar bu Bome'yi göstereceğim burada. Paylaşmıştık. Onun için kripto kurduğunu Twitter'dan ve YouTube'dan da takip ederseniz en doğru bilgilere, en doğru coinlere en doğru zamanda ulaşabilirsiniz. Zaten daha önceki videolarımızı ve yayınlarımızı izlerseniz yeni gelen kişiler için söylüyorum. Zaten diğer çoğu takipçimiz bizi biliyor. En doğru yerde olduğunuzu o zaman anlayacaksınız diyorum. Dediğim gibi eğer kafanıza takılan herhangi bir sorun varsa yorumlarda yazarsanız onları cevaplarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.